İnsanlık tarihi bildiğimizi sandığımızdan çok daha karmaşık olabilir mi? Bize öğretilen kronoloji, yani taş devri, tarım, ilk şehirler, modern insan sıralaması ya eksikse ya da daha korkuncu kasıtlı olarak basitleştirilmişse. Bugün Gizemli Arşiv 13'te tarihin resmi sayfalarından yırtılıp atılmış, bilimin açıklamakta zorlandığı en büyük bulmacalardan birini açığa çıkarıyoruz. Bu bir teori değil. Bu, Çin'in en ücra köşesinde, ıssız bir dağın içine gömülü fiziksel bir kanıt. Sizi Çin'in Qinghai eyaletinde, etrafında kilometrelerce yaşam olmayan çorak bir bölgeye götürüyorum. Burası, deniz seviyesinden 2800 metre yüksekte, Delinga şehrinin hemen dışındaki Baigong Dağı. Yerel halk bu dağı uzaylıların fırlatma rampası olarak adlandırır. Çünkü dağın zirvesi tuhaf bir şekilde piramit gibi düzleşmiştir. Ancak asıl gizem dağın zirvesinde değil, içinde saklı. Dağın eteğinde üçgen şeklinde 3 mağara girişi bulunur. Ortadaki mağara en büyüğüdür ve asıl sırrı barındırır. 2002 yılında bölgeyi araştıran bir grup Çinli bilim insanı bu mağaranın derinliklerinde modern bilimin orada olmaması gerektiğini söylediği bir şey keşfetti. Mağaranın tavanından aşağı doğru sarkan ve zeminden yukarı doğru çıkan mükemmel şekilde biçimlendirilmiş, paslı, metal görünümlü borular. Bazıları bir kürdan kalınlığında, bazıları ise 40 santimetre çapında. Bu borular sadece mağaranın içinde serbestçe durmuyordu. Hayır, onlar dağın içine gömülüydü. Sanki dağ bu boruların etrafında oluşmuş gibiydi. Haber, Çin'in resmi haber ajansı Xinhua tarafından dünyaya duyurulduğunda, bilim ve arkeoloji dünyası şoka uğradı. Çünkü bu boruların jeolojik yaşı ölçüldüğünde ortaya akıl almaz bir rakam çıktı. 150 bin yıl. Durup bir düşünelim. 150 bin yıl önce. Modern insan, yani Homo sapiens, daha yeni Afrika'da ortaya çıkıyordu. Henüz tarımı keşfetmemiştik, şehirler kurmamıştık. O dönemde yaşayan insanların karmaşık metal borular yapması, bunları bir dağın içine sanki bir tesisat sistemi kurar gibi yerleştirmesi imkansızdı. Peki, Baigong Dağı'nın içindeki bu zaman dışı cisimler neydi? Gizemli Arşiv 13 olarak bu dosyanın derinliklerine iniyoruz. Araştırmacılar borulardan numuneler aldı ve Pekin'deki laboratuvarlara gönderdi. İlk analizler şok ediciydi. Boruların %30'u demir oksitten, pas, %60'ı silikon dioksitten, kumun ana maddesi oluşuyordu ve kalan %10'luk kısım tanımlanamayan bir element karışımıydı. Boruların yapısı, yüksek sıcaklıkta eritme ve dökme işlemi gördüklerini, yani insan yapımı olduklarını gösteriyordu. Ama gizem mağaranın içinde bitmedi. Araştırmacılar bölgeyi genişlettiklerinde bu boruların sadece dağın içinde olmadığını fark ettiler. Dağın hemen yanındaki Toson Gölü'nün kıyısında sahile vurmuş farklı çaplarda yüzlerce boru parçası daha bulundu. Bu borular da aynı metalik görünüme sahipti. Bazıları gölün derinliklerine doğru uzanıyordu. Artık elimizde sadece bir mağaradaki tuhaf borular yoktu. Elimizde bir dağın içinden başlayıp bir gölün içine uzanan binlerce parçadan oluşan devasa bir sistem vardı. Bu 150 bin yıllık bir su tesisatı mıydı? Bir sanayi tesisi mi? Yoksa bir enerji santrali mi? Bu noktada teoriler 3 ana başlıkta toplanıyor ve her biri bir öncekinden daha sarsıcı. Teori 1. Yasaklı arkeoloji, kayıp bir medeniyet. Antik medeniyetler listemizi bu kadar sevmemizin bir nedeni var. Ya tarih bize anlatıldığı gibi çizgisel ilerlemediyse, ya bizden önce teknolojik olarak çok ileri seviyelere ulaşmış ancak büyük bir felaketle, belki bir buzul çağı, belki bir tufan, yeryüzünden silinmiş bir medeniyet varsa, bu teoriye göre Baigong boruları bu kayıp medeniyetin bir kalıntısı. Belki de bu çorak arazi 150 bin yıl önce yemyeşil bir bölgeydi. Bu medeniyet, Toson Gölü'ndeki tuzlu suyu arıtmak için bu devasa tesisat sistemini kurmuş olabilir. Ya da belki de dağın içindeki mineralleri işlemek için bir tür madencilik operasyonu yürütüyorlardı. Bu boruların 150 bin yıllık olması, Homo sapiens'in yapamayacağı anlamına gelse de, belki de o dönemde yaşayan başka bir zeki tür vardı.
Homo neanderthalensis veya Denizovanlar. Belki de onlar bizim sandığımızdan çok daha zekiydiler. Bu borular onların Atlantis'i olabilir mi? Teori 2, uzaylı üssü hipotezi. Şimdi yerel halkın efsanesine geri dönelim. Uzaylıların fırlatma rampası. Bölge, Çin'deki en yüksek UFO görülme raporlarına sahip yerlerden biri. Bu teoriye göre Baigong boruları insan yapımı değil. 150 bin yıl önce bu ıssız bölgeye dünya dışı bir ırk indi. O dönemde gezegenin hakimi olmadığımız için bu bölgeye bir üs kurmak için mükemmel bir yerdi. Dağın piramit benzeri yapısı belki de doğal değil, onlar tarafından bir işaret olarak inşa edildi. Mağaradaki borular, bu üssün havalandırma sistemi, enerji şebekesi veya yakıt boru hattı olabilir. Göle uzanan borular ise su çekmek veya atık boşaltmak için kullanılmış olabilir. Analizdeki o %10'luk tanımlanamayan element belki de dünya dışı bir alaşımın kalıntısıdır. Çinli bilim insanları boruların aşırı derecede radyoaktif olduğunu da rapor ettiler. Bu, nükleer bir enerji kaynağının veya bir uzay gemisi motorunun kalıntısı olabilir mi? Bu teori, boruların neden bu kadar mükemmel ve teknolojik göründüğünü, ancak hiçbir insan kültürüyle eşleşmediğini mükemmel bir şekilde açıklıyor. Teori 3. Jeolojik açıklama, bilimin soğuk sesi. Gizemli Arşiv 13 olarak her zaman madalyonun diğer yüzüne de bakmak zorundayız. Bilim dünyasının büyük bir kısmı bu iki uçuk teoriye karşı çıkıyor ve çok daha sıkıcı bir açıklama sunuyor: jeoloji. Bu teoriye göre bu borular aslında metal değil. Onlar jeolojik süreçlerle oluşmuş pseudofosiller veya demir konkresyonları. Yani milyonlarca yıl önce bu bölge bir okyanus tabanıydı. Ölen ağaç kökleri veya yer altından sızan metan gazı, etraflarındaki tortuyu ve demir parçacıklarını sertleştirerek bu boru benzeri şekilleri oluşturdu. Yani gördüğümüz şey, 150 bin yıllık bir ağacın fosilleşmiş kökünün kalıntısı olabilir. Bu, boruların neden organik materyal izleri taşıdığını ve neden dağın içine gömülü olduğunu açıklayabilir. Kulağa mantıklı geliyor, değil mi? Ama bu teoride de devasa boşluklar var. Jeolojik oluşumlar genellikle rastgele ve düzensizdir. Baigong boruları ise rahatsız edici derecede düzgün, standart çaplara sahip ve bir ağ oluşturur gibi görünüyor. İkincisi, bazı borular T şeklinde birleşme noktalarına sahip. Doğada ağaç kökleri bu şekilde mi fosilleşir? Üçüncüsü, boruların içindeki o %10'luk bilinmeyen materyal. Bu, jeolojik bir açıklamayla nasıl örtüşüyor? Çözülemeyen dosya. Baigong boruları dosyası bugün hala bir gizem. 2002'deki ilk heyecanın ardından konuyla ilgili haberler ve araştırmalar gizemli bir şekilde azaldı. Bölge, bazı raporlara göre turistlere açıldı, bazılarına göre askeri kısıtlamalara tabi tutuldu. Sanki birileri bu dosyanın daha fazla kurcalanmasını istemiyor gibi. Elimizde ne var? 150 bin yıllık kayaların içine gömülü, mükemmel biçimli borulardan oluşan devasa bir sistem. Bu, jeolojinin bize oynadığı tuhaf bir oyun mu? Yoksa bizden çok önce var olmuş, teknolojiye sahip kayıp bir medeniyetin son kalıntıları mı? Ya da en tüyler ürperticisi, bu başka bir dünyaya ait bir teknolojinin yeryüzünde bıraktığı paslı bir imza mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Bilimin doğal oluşum açıklaması sizi tatmin etti mi? Yoksa siz de bu boruların tarihin bize anlatılmayan bir bölümüne ait olduğuna mı inanıyorsunuz? Teorilerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Eğer siz de tarihin gizli kalmış arşivlerini ve yasaklı bilgileri araştırmayı seviyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bu kadim gizemin perdesini aralamamıza yardım etmeyi unutmayın. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere.